Bu anlatacağımız şey, İkinci Dünya Savaşı'nın belki de en akıl almaz, en tüyler ürpertici gizemlerinden biri. Bir savaş gemisi düşünün, içinde 104 mürettebatıyla birlikte bir anda buharlaşıyor. Philadelphia deneyinin ardındaki gerçek neydi? Bilimin sınırları mı zorlandı, yoksa bir şeyler feci şekilde ters mi gitti? İşte bütün hikayenin kilitlendiği soru bu. Kulağa tam bir bilim kurgu filmi gibi geliyor değil mi? Ama anlatılanlara göre bu 1943 yılında gerçekten yaşandı. Hadi gelin bu inanılmaz efsanenin derinliklerini birlikte inelim. Her şey İkinci Dünya Savaşı'nın en çetin zamanlarında başlıyor. ABD donanması özellikle Alman denizaltılarına karşı bir üstünlük kurmak için çırpınıyor. Akıllarında ise cüretkar bir fikir var. Gemilerini düşman radarlarına karşı tamamen görünmez kılmak. Peki bu işi nasıl yapacaklardı? İşte projenin kağıt üstündeki hali. Yıl 1943. Amaç radar görünmezliği. Teorik dayanakları ise hiç de yabana atılır gibi değil. Bizzat Albert Einstein'ın birleşik alanlar kuramı. Yani en basit haliyle diyorlar ki, eğer çok güçlü elektromanyetik alanlar yaratabilirsek, ışığı ve radar dalgalarını geminin etrafından bükebilir, onu adeta bir hayalete çevirebiliriz. Kulağa dahice geliyor. Ama en kritik nokta ne biliyor musunuz? Amerikan ordusu böyle bir deneyin varlığını hiçbir zaman ama hiçbir zaman resmi olarak kabul etmedi. Ve işte hikayemizin sahnesi. USS Eldridge, bir destroyer ve içinde birazdan yaşanacak akıl almaz olaylardan tamamen habersiz 104 denizci. Tarih 1943 yazı. İlk test için her şey hazır. Hedef basit ve net. Gemiyi sadece radardan silmek. Ama kimse deneyi sadece radarları değil, gerçekliğin kendisini bükmeye başlayacağını tahmin edemezdi. Anlatılanlara göre olaylar aynen şöyle gelişiyor. Saat sabah 9'da dev jeneratörler çalıştırılıyor. Bir anda gemiyi yeşil, tuhaf bir sis kaplıyor. Ve sonra puf, gemi yok oluyor. Sadece radarda değil, çıplak gözle bakanlar için de artık orada değil. Tam 15 dakika sonra jeneratörleri kapatıyorlar ve gemi sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar beliriyor. Kağıt üzerinde mükemmel bir başarı. Ya da en azından ilk başta öyle sanıyorlardı. O an orada olanların hissettiği şoku bir hayal etsenize. Bir saniye önce karşınızda duran yüzlerce tonluk çelik yığını bir sonraki saniye yerinde yeller esiyor. Sadece bomboş denize bakıyorsunuz. Akıl almaz bir şey. Ama o başarı hissi gemi ortaya çıktığında yerine büyük bir dehşete bırakıyor. Çünkü mürettebat perişan halde. Çoğu denizci güvertede kusuyor, bazıları zombiler gibi sersemlemiş bir halde etrafta dolanıyor. Belli ki bir şeyler çok ama çok yanlış gitmiş. O kadar ki mürettebatın tamamı görevden alınıp yerlerine taptaze bir ekip getiriliyor. İşte insan burada artık durmaları gerekirdi diye düşünüyor değil mi? Ama durmadılar. İlk deneydeki o korkunç yan etkilere rağmen birkaç ay sonra daha da ileri gitmeye karar verdiler. Ve bu karar tam bir felaketin kapısını aralayacaktı. İki deney arasındaki fark aslında kontrolden çıkışın özeti gibi. Haziranda amaç sadece radardan kaybolmaktı. Sonuç, geçici bir görünmezlik ve sersemlemiş bir mürettebat oldu. Ama Ekim'de hedef artık tam görünmezlikti. Sonuç ise kontrol edilemeyen bir ışınlanma ve kelimenin tam anlamıyla bir facia. 28 Ekim'de yaşananlar bilim kurgu filmlerini bile gölgede bırakır. Jeneratörler tekrar çalışıyor. Gemi önce yarı saydam, hayalet gibi bir hal alıyor. Sonra parlak, mavi bir ışık patlıyor ve gemi tamamen yok oluyor. Ama bu sefer sadece görünmez olmuyor. Saniyeler içinde tam 640 kilometre ötede Norfolk limanında beliriveriyor. Ama durun, hepsi bu değil. Gemi orada da durmuyor. Norfolk'tan da aniden kaybolup tekrar başladığı yere Philadelphia'ya geri dönüyor. Peki, bu akıl almaz yolculuk sırasında geminin içindeki o insanlara ne oldu? İşte hikayenin en karanlık, en trajik ve en inanılmaz kısmı da tam olarak burası. Bu rakam yaşananların dehşetini özetliyor. İddialara göre o kontrolsüz ışınlanma sırasında gemi ve mürettebatın moleküler yapısı bozuluyor ve gemi tekrar maddeye dönerken 5 denizci geminin çelik gövdesiyle bütünleşiyor. Canlı canlı, geminin metal duvarlarının ve güvertesinin bir parçası haline geliyorlar. Ve kabus hayatta kalanlar için de bitmiyor. Hatta belki de yeni başlıyordu. Bazı denizciler o gün tamamen ortadan kayboldu, onlardan bir daha asla haber alınamadı. O metal birleşmesinden kurtulan bir denizci aklını yitirdi, diğerleri ise hayatlarının geri kalanında tuhaf olaylar yaşamaya başladı. Aniden ortadan kaybolup saatler sonra bambaşka bir yerde ortaya çıkmak gibi.
Hatta bu yaşadıkları garip duruma bir isim bile takmışlardı, donma. Şöyle bir şey düşünün, mürettebattan biri sizinle konuşurken bir anda görünmez olmaya başlıyor, adeta bir hayalete dönüşüyor. Ve bu durum saatlerce hatta günlerce sürebiliyor. Söylentilere göre bir denizci tam 6 ay boyunca bu donmuş halde kalmış. Peki bu donmuş kişiyi normale döndürmenin bir yolu var mıydı? Evet vardı ama çözümün kendisi de en az olayın kendisi kadar tuhaftı. Onu tekrar görünür kılmanın tek yolu başka birinin gelip onun çıplak tenine dokunmasıydı. Sadece bu basit fiziksel temas onları tekrar bizim gerçekliğimize geri getirebiliyordu. İşte Philadelphia deneyi böyle bir hikaye. Bir yanda her şeyi inkar eden resmi makamlar, diğer yanda nesilden nesile aktarılan bu inanılmaz iddialar ve tanıklıklar. Aradan geçen onca yıla rağmen gizem hala çözülebilmiş değil. Ve işte o milyon dolarlık soru hala ortada duruyor. Tüm bunlara ne sebep oldu? Kontrolden çıkmış bir askeri teknoloji denemesi miydi, yoksa bilim insanları farkında olmadan zaman ve mekanın dokusunda bir delik mi açtılar? Donanma ısrarla diyor ki bunların hepsi bir uydurma, gemi o tarihte orada bile değildi. Bu Carlos Allende adında birinin mektuplarıyla başlattığı bir efsane. Onlara göre yapılan tek şey gemileri mayınlardan korumak için yapılan sıradan bir manyetik alan silme işlemiydi. Peki hangisi doğru? Bir yanda resmi inkar, diğer yanda tüyler ürpertici tanıklıklar. Karar sizin.